Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Türkiye'mizin bambaşka bir şehrinden sesleniyorum. Burası Bolu. Bolu'ya yıllardır geliyorum. Burada Osmanlı kuruluş devri padişahlarının çok güzel eserleri var. Biliyorum Bolu deyince sizin aklınıza Bolu Dağları geliyor, Yedi Göller geliyor, Abant geliyor. Buradaki Gölcük Gölü geliyor ve daha birçok tabiat harikası. Ama unutmayın ki bu tabiat harikasının içerisinde aynı zamanda geçmişten bu yana bu tabiattan bizim gibi etkilenmiş çok önceleri yaşamış kavimler de vardı. Ve onların başına da Romalılar geliyordu. Bolu civarında Ferikler yaşadı, Lidyalılar yaşadı. Urartular bile Van'dan kalktılar. Buralarda bir takım izler bıraktılar. Ama onların hepsinin bu izlerinin toplandığı bir müze, Bolu Arkeoloji Müzesi bugün bizi bekliyor. Bu müzede beni en çok etkileyen şey ne biliyor musunuz? Bugün Bolu şehir merkezinde bulunan zamanında Romalılara ait bu şehirde, şehrin Roma'daki adı Kladiopolis. Kladiopolis şehrinin nekropolü, yani büyük mezarlığı. Tabi Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet dönemi, buradaki ev kazıları, yol yapım çalışmalarında bu tarihi gözlerden saklanmış Roma mezarlığı taş taş ortaya çıktı. Ve öyle ilginç hatıralar bize sundular ki. Şimdi sizinle beraber içeri girecek ve bu hatıraları tek tek yerinde görmeye çalışacağız. Yerine dediysem orijinal yeri Bolu merkez ve bugün apartmanların bulunduğu yerler. Bir kısmı sit alanı ve getirilen taşlar burada koruma altında. Hepsi müzenin bahçesinde. Buyurun girelim. Şimdi mesela Denizli'nin Hierapolis'i var. Hierapolis antik kenti nekropoli. Gittiğiniz zaman dairevi, mezar evleri, kümbet şeklinde mezar evleri ya da çoğumuzun birçok şehirde gördüğü Romalılara ait hemen şurada arkada da bulunan lahit mezarlar. Ama bu lahit mezarların yanında burada Bolu nekropolünde bir takım mezar anıtları ortaya çıkarıldı ki bunları başka müzelerde kolay kolay göremezsiniz. Şimdi bakın mesela yazılara bakalım biraz da. Bu görmüş olduğunuz Roma dönemine tarihlenen bir mezar taşı. Milattan sonra 2. yüzyıl. Daha yani Roma İmparatorluğu böyle doğu batı diye ayrılmış değil. Ve burada çok ilginç bir şekilde 2 tane kardeş, 3. kardeşleri için bu mezar anıtını dikmişler. İsimleri de burada yazıyor. Valerius ve Julius kardeşleri Avcıbaşı. Yani ölen adına diktikleri, taşı adına diktikleri kardeşleri Avcıbaşı'ymış. Avcılıkta çok önemli bir isimmiş. Tam 5 tane şehrin vatandaşlık hakkını elde etmiş. Bakın okuyabiliyor musunuz? Şurada Nikai'yi yazıyor. Nikai yani İznik demek. Ondan sonra Prusya yazıyor. Simirna yazıyor. Bursa. Simirna, İzmir. Efesos, Efes. Pergamon, bizim Bergama. Yani bu 5 önemli şehrin vatandaşlığını almış. Ne diye almış? Gladyatörlükte yenilmezliğiyle. Meşhur bugünün ünlü bir futbolcusu, basketbolcusunu düşünün. Yani dünyaca meşhur. Adam bir ülkenin bir takımının da ama bütün dünya tanıyor onu. Herkes takdir ediyor, seviyor. Bu da onun gibi bir şey. Gladyatör farklı şehirlere gidiyor, dövüşüyor ve bir türlü kimse onu yenemiyor. Öyle olunca her şehir sana vatandaşlık verdik, sana vatandaşlık verdik diyorlar. Mesela ülkemizde vardır öyle bazı ünlü profesörler bazı şehirlere hayatını adamıştır. Çok çalışmıştır. Şehirler onu fahri hemşire ilan ederler. Demek ki bu yeni bir şey değilmiş. 2000 yıl evvel 5 tane şehir bu bizim elemanı yani kimi hemen ismini de okuyalım burada. Justus adındaki kişiyi vatandaş ilan etmişler ve bu ölmüş Valerius ve Lilius yani kardeşleri onun adına bu anıtı yapmışlar. Bir de ne diyorlar biliyor musun anıtın altında? Her kimse bu sunağa gömü yaparsa imparator kasasına 1500 dinar ödesin. Sağlıcakla demişler. Bir de not düşmüşler. Bu anıt satılamaz demişler. Bak demek ki o dönemde de var. Roma döneminde adam geliyor mezara demek ki bunu alıyor satmaya kalkıyor. Satılamaz diye not düşmüşler. En altına da sağlıcakla demişler. Bakın bir kalp koymuşlar. Hani maça vardır ya İskambil kağıtlarındaki maça. Aynen onu bunun da altına böyle bir süs detayı olarak işlemişler. Bu taşı inceleyen uzmanlarımız bu zatın kölelikten başarılarıyla azat olduğunu ve toplumun öndeki isimlerinden biri haline geldiğini ifade ediyorlar. Diğerlerine bakalım.
Bu Korint düzenine sahip akantus yapraklı bir sütun başlığı. Bu mesela Hristiyan Roma'ya tarihleniyor. Hristiyan Roma dönemine ait bir sunak taşı. Yani putperest Roma'nın Hristiyan Roma'ya dönüşürken putperestliğe ait izleri ve detayları nasıl yanlarında saklı gizli taşıdıklarının delili bu taş. Ya Allah'ın gönderdiği tevhid dininde, İsevilikte, Hazreti İsa'nın dininde kurbanı kes, kanını dök, ne bileyim bir takım hediyelerini bunun üstüne koy. Var mı böyle bir şey? Yok. Bu resmen paganizm. Bakmayın üzerinde haçlar olduğuna, bakın şurada haç var. Ondan sonra şu kenarında haç var. Hristiyanlık dönemi kilisede bulunan bir sunak taşı. Yani böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Normalde Hristiyanlık dediğiniz şeyde. Ama putperest Roma tapınaklarında sunak taşları meşhur. Var. Kurban kesiyor, onun uzvunu koyuyor üstüne, kanını döküyor üzerine gibi. Maalesef koymuşlar. Hatta taş çokgen bir taş. Taşın bir yüzü haç, bir yüzü asma. Bildiğiniz üzüm asması bakın. Şunlar yaprakları. Şurada da var bakın. 4 tane yaprak çizmiş sanatçı. Ve burada 1, 2, 3, 4 tane de salkım koymuş. Üzüm salkımları. Çünkü üzüm ilahi tevhid dinlerinde kutsal bitkidir. Bizim dinimiz İslamiyet'te de cennet meyvelerinden biridir üzüm. Ki demek ki Hazreti İsa'nın getirdiği bozulmamış dinde de var ki eserleri bu şekilde taşlarda kendilerini gösterebilmiş. Şöyle yukarı doğru gidelim. Çok acayip taşlar var. Müthiş hikayeler var. Ben hakikaten çok etkilendim. Mesela burada var bir tane. Bu da bir mezar sütunu. Mesela bu da son derece enteresan. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen bir mezar sütunu bu. Bu taştaki yazıyı size ibret okuyacağım. Diyeceksiniz bizim sülaleye ait mezar taşlarında da bunların benzerleri yazıyor. Burada mezar taşındaki yazı bizzat mezar sahibinin kendisine ait olup bizimle konuşması. Şöyle yazıyor. Eskiden beri çalgıyla, sözle herkese takılıp eğlendiren biriydim. Gör şimdi nasıl yalnızım. Yattığım yerde. Zira yalnızlıktan başka şeyim yok. Makedon, Filiknegos, adım, yenilmez gladyatör, bronz çelikli, herkes için müşterek olan yazgıyı artık paylaşıyorum. Anatole kocası Piloknegos'un anısına kendi parasıyla yaptırdı. Bak bu da çok önemli bir vurgu. En altta kendi parasıyla yaptırdı. Bu çok önemli. Çalmadı, çırpmadı. Oradan buradan götürüp yaptırmadı yani. Bizzat kendi parasıyla. Demek ki o dönemin putperest Romalılarında da helal haram duygusu var. Kendi kazandığım para. Bana ait olan, başkasına ait değil. Bunu orada vurguluyor. Ve ölümün nasıl bir şey olduğunu, o zengin, varlıklı, gladyatör, başarılı adamın ne hale geldiğini kendi dilinden anlatmış. Bakın bunların hepsi mezar anıtları. Bir mezar sütunu da burada. Bunda çok küçük bir yazı var. Sadece kimliğini belli ediyor. Aleksandros kızı Tita, kendi eşi Lulius, oğlu Lulius ve onun oğlu Lulius anısına yaptırdı diyor. Yani Aleksandros'un kızı Tita, kocası, oğlu ve torununun da adına bu taşı diktirmiş buraya. Neden? Ya insan bu ya. Unutulmamak istiyor. Siz öyle değil misiniz? Siz unutulup böyle dağın başı ıssız bir yere gömülüp çoluk çocuk torun torba bir daha hiç kimse sizi hatırlamasın. Oralarda öyle kalın gidin ister misiniz? Hiç kimse böyle bir şey istemez. Herkes ebediyet der. Çünkü bizi yaratan içimize bu ebed duygusunu koymuş. Onlarda da vardı. Onlar da insandı nihayetinde. Bakın bunların hepsi şu gördüğünüz silindirikler mezar taşıydı, mezar anıtlarıydı. Bunlarsa heykeller. İşte bunların hepsi bugün Bolu'nun merkezinde Yıldırım Bayezid Camisi vardır. Büyük cami. Hepsi Büyük Cami civarındaki Roma nekropolünden, Büyük Roma mezarlığından çıktı. Osmanlı döneminde sağda solda böyle sepili duruyorlardı. Sonra bir kısmı toprak altındaydı. Hepsi bulundu ve müze bahçesinde sergilenmekte. Şöyle gidelim. Bakın bunlar da öyle. Mesela bu bir sunak taşı. Bu çok ilginç. Ben bu taşa isim taktım. Yalaka taşı diye. Neden? Ya bakın dünya tarihi, dünya kurulduktan bu yana insanoğlunun önemli bir kısmı, sizi tenzih ederim izleyenler,
güce tapmışlardır. Kim güçlüyse hep onun yanında olmak istemişlerdir. Güç ve güçlünün yanında olmak için durmadan böyle fırıldak gibi dönmüşlerdir. 2 gün evvel A dediğine 2 gün sonra B demişlerdir. Hatta Z demişlerdir, ne B'si. A'nın yanında durmamak için B denir mi? İşte bu fırıldaklardan Roma İmparatorluk tarihinde de vardı. İmparator geliyormuş Bolu'ya. Vay imparator. Hepimizin imparatoru. Ne yapalım? İmparatoru yalayıp yutalım. Ne yapacağız? Ona saygılarımızı sunalım. Özel taşlar yazalım. Bu taş o taşlardan bir tanesi. Bakın burada milattan sonra 198 yılına tarihlenen bir taş bu. Ve o dönemde Roma İmparatoru Septimus Severus Anadolu seyahatine çıkıyor. Hadrian'ın da vardır meşhur bir Anadolu seyahati. Septimus Severus'un bu Anadolu seyahatinde bu bölgedeki bütün asiller, soylular bir araya geliyorlar. Ona saygılarını ve bağlılıklarını sunmak için böyle bir taş hazırlıyorlar. Hepsi isimlerini buraya tek tek yazıyorlar. Bak şöyle bir yaklaşın. Olmaz böyle bir şey. Tek tek. Trian Pilosu, yani Pila başkanı, Domitios oğlu Domitios ve Markellos oğlu Markellos. Bir ikincisi Sebaste Pilise, yani fila başkanı. Yani bunların hepsi bu bölgedeki bir takım kabile başkanları, bölge sorumluları. Hepsi kendi isimlerini tek tek yazdırmışlar ve İmparatora Septimus Severus'a saygılarını ve bağlılıklarını arz ediyorlar. Bir tanesi çıkıntılık yaptı. Adını taşa yazdırmadı. O hain. Hemen hain ilan ediliyor. Vurun, kırın. İmparatora saygısını göstermedi. Bizim gibi yıkamadı, yağlamadı. Bitti. Onun için yağlama taşı dedim buraya yani. Tarihten bu yana bunlar var olmuş. Evet, bahsettiğimiz mezar sütunları Aleksandros'un kızı Seilia'nın hatırası için annesi Aleksandra diktirmiş. Kızcağız demek ki annesi hayattayken ölmüş. Belki doğum yaparken öldü. Belki daha küçük bir çocuk da öldü. Annesi onun hatırasına bunu diktirmiş. Varlıklı bir kadın demek ki. Kızı unutulsun istememiş ve kızı da unutulmamış. 2000 sene sonra bir YouTube videosunda işte karşınızda Aleksandra. Müze içinde bir taş var. Çok enteresan. Mesela Muğla bölgesinin gladyatör mektebi olduğunu biliyoruz. Gladyatörlerin yetiştiği bir yer olduğunu. Roma dönemine ait de bir takım buluntularda gladyatörlere ait çok enteresan mezar taşları, zafer anıtları bulunmuş ve bunlar bizi hakikaten şaşırtmaya devam ediyor. Kapının kenarında bir Roma gladyatör anıtı var. Ben böylesini Türkiye'de hiçbir yerde görmedim. Yani Bolu'ya sırf bu taşı görmeye gelmeniz lazım. Nedir o? Mesela gladyatör mezar taşları, stelleri çok. Aydın'da var, Muğla'da var, Anadolu'da birçok yerde var. Bu bir gladyatör mezar taşı değil. Gladyatörler için dikilmiş bir anıt. Böylesi yok. Gelin kapının kenarında bir görelim. Bakın bu görmüş olduğunuz muhteşem bir şey. Resmen bir heykel. Yani bir gladyatör, başındaki miğferini görüyorsunuz. Miğferin yüz kısmını indirmiş. O deliklerden dışarıyı görüyor. Yüzünü de koruma altına almış. Şu ön kısım bir kalkan. Ellerinde büyük kalkanları vardı Romalıların. Romalı askerler savaşlarda bunları kesinlikle kullanıyorlardı. Üzerindeki yazılara bakarsanız burada onlarca gladyatörün ismi yazıyor. Ve ismi yanında başarıları yazıyor. Hakikaten müthiş. Müzemizde ben özellikle bilgilendirme levhalarına hayran oldum. Çok güzel levhalar var. Mesela burada en başta ne yazıyor? İlk gün kılıç kalkan gladyatörü Campanus 65 zafer kazanmış. Arabalı gladyatör Miron 43 zafer kazanmış. Provokatör gladyatör Apleros 52 zafer kazanmış. Provokatör gladyatör Krisampelos 35 zafer kazanmış. Savaş arabalı gladyatör Margarites 75 zafer kazanmış. Böyle aşağı doğru bu gladyatörler isimleri ve kazandıkları başarılar tek tek konularak belki de Türkiye tarihinin ilk gladyatör anıtı ve o günün eğlencelerinin, bir gün değil günlerce süren eğlencelerin birikimi burada taşa kazınarak 2000 yıl sonra bizim bilmemiz istenmiş. Bolu Müzesi'ne kesinlikle gelmelisiniz. Her şey bir yana sırf şu taşı görmek için yine gelmelisiniz.